Şimdi Taksim Meydanı'ndan aşağı doğru, İstiklal Caddesi'ne doğru yürümek istiyorum. Gitmiştik bu senenin Mart ayında. Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Bırakıyorum köşeye. Bu videoyu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Hani Belgrad'a gitmek isteyenler, gitmeyi düşünenler öncesinde ve sonrasında neler yapabilir? O detaylara yer vermiştim. Orada Kenez Mihailova Caddesi var. Bizim İstiklal Caddesi kadar uzun olmasa da biraz daha geniş bir yapısı var. Oradaki tarihi doku da hemen hemen böyle. İşte eski binalar, kullanılan işte dış cephe mimarisi örneği buradaki gibi ya da biz de biraz onlardan esinlenmişiz ama daha çok tabii Balkanlarla zamanında çok dış ilişkiler olduğu için Osmanlı mimarisinden de etkilenmiş bir tarafı var aslında o tarafın. Biz de etkileniyoruz tabii. Hani gastronomi gibi düşünün bunu. Mimari de birbirinden etkileniyor. Resim sanatı da olsun. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Karşıma çıkan her restoran değil de böyle yer vermek istiyorum biraz da böyle fiyatlara. Soldaki sokağa girmek istiyorum sizinle. Burası Büyük Parmakkapı Sokak yanlış hatırlamıyorsam. Tabela nerede? Evet. Şöyle göstereyim bakın. Burası Büyük Parmakkapı Sokak. Neden buraya girdim? İlk restoranı göstermek istiyorum size. Hem fiyat performans mekanıdır. Tabii ki de Balkan lokantası. Esnaf lokantaları arasında en eski ve mutfağı en lezzetli olan restoranlardan biridir. Bizi de tanırlar, biz de onları tanırız. Hemen bakın dışarıda şöyle bir menü var. Fiyatları göstermek istiyorum size. Bakın. Türlü yemeği. Fiyatlara bakın. İşte tavuklu yemekler mesela. Hatta çorba fiyatlarını da göstereyim. Ve lezzetli arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla gelip burada tatlı fiyatlarına bakın. Yani bu fiyata gelip İstiklal'de karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çok geç olmamasına rağmen fazla yemek kalmamış. Kolay gelsin. Burada da böyle hemen sağlı sollu mekanlar var. İleride bira, haneler, kafeler vesaire. Bu Ankara döneri yeni açılmış. Yeni görüyorum. Kapalıydı burası. Ankara döneri de meşhurdur ha. Bir denemek lazım bir ara. Burada kendi ekmeğini de kendi yapıyor. Evet. Tandırda ekmek yapıyor. Kolay gelsin. Yeni mi açıldınız? Hayırlı olsun. Ne kadar dönerinizin fiyatı? Menü var mı? Menü fiyatını alayım isterseniz. Porsiyon. Normal 500'lü 450'ye indirdik. Ürünler Kaç gram peki? 110 gram. 110 gram. Balıkesir eti olduğu için. Balıkesir. Evet, Buraya yakın tabii. Ne derler ona? Kıvırcık mı diyorlardı bir şey? Kuzu. Bir de zaten %20'si kuzu, %80'i dana. Ekmeği de kendin yapıp servis ediyorsun herhalde. Kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Bunun özelliği de ekmektir yani. Dönerin ekmeği önemli. Evet. Yanında acı biberi salatasında Bir de patates var. bir de patates kızartmasını veriyorsun. Yanında. Kemal Paşa'da veriyorsun. Menü halinde mi bu böyle? Menünün içinde. 450 lira. Evet. Tatlıyla beraber. Evet. Çok güzel. O zaman en kısa zamanda gelelim buraya. Bekliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Fiyat politikası konusundaki fikirlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Balkan'ı da gördünüz. Bakın meşhur Beyoğlu çikolatası arkadaşlar. Benim favorim bitter fındıklıdır. Burada fiyat var. Şöyle göstermemde sakınca yok değil mi fiyatları? Sade 220, fındıklı, bademli, fıstıklı 280. Bu fiyat şu küçük paketler mi, büyükler mi? Bu küçük paketler. Çok teşekkür ederim. Kolay. Büyüklerin fiyatı 2 katı mı oluyor? Evet, şurada yazıyor. Orada da onlar şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın fiyat da burada. Burası hemen İstiklal'in girişinde sol tarafta tarihi Beyoğlu çikolatacısı. Reklam değildir. Evet, bugün İstiklal'de yürümesi biraz rahat. En azından farklı kültürlerdeki insan çeşitliliğini de biraz görün istiyorum. Tabii çok kalabalık yok. Fazla ayırt edemeyebilirsiniz ama yeter ki herkes insanca yaşamayı bilsin. Kendimi de çok yormak istemiyorum böyle koşturarak yürüyormuş gibi. Örneğin burada da bir esnaf lokantası gibi diyelim. Burada da çeşitler daha zengin görüyorsunuz. Fiyatları da yazmış buraya. Mesela çorbaların hepsi 100 lira. Zeytinyağlılar %200 arası değişiyor. Etli sebzeli yemekler 500 lira. Yani burası esnaf lokantasından ziyade şöyle tabeladaki yazılardan da anlaşılacağı üzere biraz Araplara hizmet eden bir yer. Dolayısıyla fiyatları da yüksek. Ben Taksim'de ilk Asmalı Mescid'de oturdum. Tek odalı bir stüdyo dairede yaşadım. Böyle 1-2 sene falan. Daha sonra Ülker Sokağa geçtim. Ondan sonra da Kumbaracı Yokuşu'na. Evet, ileriye doğru. İleride Kumbaracı Yokuşu'nun Galatasaray Lisesi'nin yanından girip Çukurcuma'ya girip Çukurcuma'dan Cihangir'e bağlanmak istiyorum. O Çukurcuma'nın
güzel mekanlarını, güzel sokaklarını görün istiyorum. Arkadaşlar karşımda Grand Pera binası var. Bu bina 1882 yılında inşa edilen bir bina. Avrupa sanatı kültürüyle, bakış açısıyla yani ekolüyle inşa edilmiş. Süslemelerden anlayabilirsiniz. Böyle içindeki şuradaki simetrik süslemeler var, işte aslan başı, hem çiçek motifleri var hem yuvarlak hatlı motifler var. Bu yuvarlak motiflerin haricinde pencere altlarında da bazı hayvan figürlerini görebilirsiniz. İşte koç boynuzu kemerlerle desteklenmiş. Böyle ortada sanki her biri pencerenin altında giriş kapısı varmış gibi motive edilmiş. Oldukça süslü, biraz böyle gotik mimariyi andıran bir yapısı var. Burası bir dönem Emek Sineması'nın da bulunduğu bir binaydı. Ama artık biliyorsunuz Emek Sineması'nı ne yazık ki kapattılar. Daha sonra böyle içeriği biraz restore ettiler. Şu an böyle 800 kişilik, işte 1200 metrekareyi kapsayan bir gösteri alanı var içinde. Oldukça hoşuma giden yapılardan biri. Hatta bura hakkında böyle restorasyon çalışmaları sırasında da bayağı protestolara maruz kaldı bu bina. Yani çok eleştirildi. Protestoları gerçekleştiren derin ve ciddi sanatseverler oluyor arkadaşlar. Yani şu an birinci derecede tarihi eser olarak tescillendi. Evet, devam ediyorum buradan yürüyüşüme. Böyle sevdiğim binalar hakkında bilgi vereyim. Yani aslında oldukça tabii tarihi bina var burada ama hepsini de tek tek sayarsam işin içinden çıkamayız. Çok mağaza var arkadaşlar. Yani bu çok mağaza, çok restoran, İstiklal Caddesi'nin bu tarihi dokusunu biraz gölgeliyor yani. Gerçekten gölgeliyor. Mesela Halep Pasajı. Benim en sevdiğim pasajlardan biridir. İçinde Beyoğlu sineması var. En sevdiğim yapılardan biridir bu. 2 kat cumbalı olan bir yapı. Üst katta böyle bazı sarı tuğlalar kullanılmış. Bakın onlar restore edildi. Herhalde o kısımlar biraz hasar gördü. Bu da böyle hafif bir gotik mimariyi andırıyor. Yani oldukça yuvarlak hatların ve işte bitkisel motiflerin, hayvan figürlerinin olduğu bir yapı. Halep Pasajı 1885 yılında Mimar Hovsep Aznavur tarafından yapılıyor arkadaşlar. 1854 yılında doğmuş ve 1935 yılında vefat eden Ermeni bir mimar. Bu Halep Pasajı aslında İstanbul'un sosyal ve kültürel anlamda akışını sağlayan önemli yapılardan biri. Osmanlı döneminde çok sık kullanılmış. Suriye'nin Halep şehrinden alıyor ismini. Neden öyle bir isim koymuşlar onu bilmiyorum ama tabii dış ilişkilerle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. O içinde yine sinema, dövme stüdyoları, bazı restoranlar falan var. Hovsep Aznavur zaten dünyada çok önemli bazı eserlere de imzasını atan bir mimar arkadaşlar. İşte bu Mısır Apartmanı var, Hamdi Bey Geçidi Han var, Cibali Tütün Fabrikası, Stevi Stefan Kilisesi. Bunlara imzasını atmış olan bir mimar. Bakın hemen yanında da yine güzel tarihi bir bina var. İleriye doğru gidelim. Zaten sol tarafta Galatasaray Lisesi var. Oraya biraz yaklaştık. Atlas sinemasının önünden de geçtim herhalde ama Atlas'ı tanıtmayacağım arkadaşlar. Halep Pasajı'yla karşı karşıyaydı. Atlas Pasajı'nın içinde de yine böyle barlar, kafeler, dövme stüdyoları ve sinemasını görebilirsiniz. Burada meşhur bir Karadeniz mutfağı var. Onu göstermek isterim size. Araya onu da sıkıştırayım. Havyora'ydı sanırım ismi. Ayvara, özür dilerim. Kendimi bildim bileli var arkadaşlar bu mekan. Yani fiyatları mı çekiyorsunuz? Yok şu yemekleri de çekeceğim önce. Yani. Girmeden burayı da alayım dedim yani. Kolay gelsin. Bakın burada çorba. Çorba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Rica ederim. Bakın çorbalar işte hamsi. Kolay gelsin. Şöyle dolmalar. Kuru fasulye. Oldukça güzel bir mutfak arkadaşlar. Kendimi bildim bileli vardır burası. Şöyle geçerken de yer vermek istedim. Kolay gelsin. Abi saygılar, iyi günler. Sağ ol. Biraz mutluluk öneriyorum. Bakın burada çok güzel bir Stile Pera binası var. Harika bir binadır. Çok estetik anlamda bayıldığım, takdir ettiğim bir yapıdır bu. Çiçek Pasajı'nın olduğu bina. Böyle hemen Çiçek Pasajı yazısının üzerindeki o büyük vitrayı görebilirsiniz. Yekpare gibi görünse de tabii parçalara ayrılmış. Yani kontürlerle ayırmışlar. Kenarlardaki heykelleri görebilirsiniz. Oldukça estetik duruyor. Bitkisel motifler yoğunlukta. Kenarlarda, her pencerenin kenarına yine böyle Korint ve iyon başlıklar var. çok şimdi hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani uzun zaman oldu.
Böyle sağır sütunlar, üstünde yine sağır kemerlerle desteklenmiş pencereler var. Tabii bu pencere kenarlarına bu süslemeler neden yapılıyor? Pencereler kaba görünmesin diye. Yani binanın cephesini hareketlendirmek için estetik anlamda daha da göze hitap etmesi açısından bu tip detaylara yer veriyorlar. Yani camilerin içinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Bazen böyle caminin içindeki o büyük sütunları yivli yivli yaparlar. Böyle çizgi çizgi yaparlar. İşte sütun başlıklarını işte koç boynuzu olabilir, bitkisel motifler olabilir. Neden? Ya içeride caminin içinde, yapının içinde o sütunlar kaba kaba görünmesin diye hareketlendirirler. Sanki sütunlar bir hareket eşiği yaşıyormuş gibi. Hareket ettikçe o yivler, çizgiler de sizinle beraber hareket eder ve binalara, sütunlara daha da böyle estetik bir hava katar. Bunu da öyle birçok binada görebiliriz. Bu bina 1870 yılında Büyük Beyoğlu yangınında yanarak bu yıkılan Nahum Tiyatrosu'nun yerine inşa edilmiş bir bina. Geç dönem yapılarından biri. Zaten geç dönem olduğunu süslemelerdeki o yoğunluktan anlayabiliyoruz. Farklı bitkisel motiflere yer verilmiş. Yani çok erken dönem bitkisel motifleri yok. Daha geç dönem, biraz daha modern süslemeler görüyoruz yapıda. Bu zamanla işte meyhane kültürüyle özdeşleşiyor. Bu çiçek pasajı daha çok çiçekçilerin kullanmasından dolayı da böyle çiçek pasajı ismini veriyorlar ama zamanla da hem çiçek pasajı hem de meyhane kültürüyle özdeşleştiği için bu dönem böyle anılıyor artık. Bu Beyoğlu'nun en süslü yapılarından biri. Hatta en süslü yapısı da diyebilirsin. Bu sağdaki sokak Nevizade'ye açılan sokak arkadaşlar. Buraya gireceğim. Hemen şu ilk soldan dönüp tekrar şuradaki aradan çıkacağım lisenin karşısından. Bu sokağı bilmenizi, tanımanızı isterim. Birçok kokoreççiyi burada bulabilirsiniz. Önceden burada balıkçılar da vardı. Güzel burada mekanlar da vardı. Çok meyhaneyi canımız çektiği zaman meyhane buraları tercih etmiyoruz. Çok biraz iç içe sıkışık sokakları olduğu için. Bakın burada evet balıkçılar. Mesela hemen soralım ne kadar balık fiyatları bakın burada yazıyor arkadaşlar. Bakın 200 lira, 220 lira, 280 lira porsiyon. Kolay gelsin. Dürüm var 220 lira. Burada şöyle manavları. Reklam değildir arkadaşlar. Karşı karşıya burada. Burada kokoreç mercanındaki fiyatları da göstereyim size bakın. Şöyle olabildiğince yaklaştırıyorum. Okumaya çalışın lütfen. Evet. Burada aslında önemli bir meyhane var. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi bu sokakta ileride solda. Bilginiz olsun Nevizade'de. Ben hemen buradan soldan gireceğim. Buradaki mekanlara girmek istemiyorum. Bu sokak çok önemli bir sokak arkadaşlar. Neden? Burada hem 2000'li yıllarda hatta 90'ların sonundan beri takıldığımız Karavan Rock Bar vardı. Kapandı. Hemen şurada üst kattaydı. Hemen onun karşısında hatta karavana giriş şuradandı. Onun karşısında Cumhuriyet İşkembe Salonu vardı. Bu Cumhuriyet İşkembe'nin adı 29 Ekim İşkembe Salonu olarak birkaç sene önce değişti. Fiyatları da göstermek istiyorum. Burada fiyatlar biraz yükselmiş. Gerçi 290. O zaman internetteki paket servis fiyatları çok yüksek. Burada yine ideal biraz daha. Ama tabii Cumhuriyet İşkembesi'nden sonra aşçılar aynı mı? El işletmeci nasıl? Aynı kaliteyi koruyor mu korumuyor mu onu bilmiyorum. Teras, karavan olmuş teras çardak meyhane arkadaşlar. Böyle bu gibi mezeleri bulabilirsiniz. Bakın şöyle. Burada bir söğüşçü vardı. Turşucu var, duruyor hatta. Petek turşuları. Kendimi bildiğim bileli var burası. Canım da çekti ya. Kolay gelsin. Şöyle acılı bir turşu suyu rica edebilir miyim? Parça olmasın içinde. Kamera var elimde. Görün arkadaşlar bakın burada fiyatlar da var. Karışık bardak turşu 70, sade turşu yani içine turşu istemezseniz su isterseniz 35. Burada çeşit çeşit. Abi kaç yıldır varsın sen? 40. Şuradan alır mısın abi? Sarımsağı, sirkesi, limonu. Gayet güzel. Acısı da iyiymiş ya. Boğaz yakıyor. Güzel. Ağızda kalıyor acısı. Paramızın üstünde alalım. Çekimden sonra spora gideceğim. Enerji olur.
Evet, şimdi sokak bitiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen burası Pera zaten. Pera dediğimiz bölge. Pera binası falan var ileride. Buradan gitmeyeceğim tabii. Ben hemen yine böyle sola döndüğüm zaman Galatasaray Lisesi'nin karşısından çıkmış olacağım. Evet, karşımda hemen Galatasaray Lisesi. Tünele kadar gideceğim arkadaşlar. Finikülere kadar. İşte Karaköy'e inen o tramvaya kadar gideceğim, durağına kadar. Asmalı Mescid'i de göstermek istiyorum size. Asmalı Mescid güzeldir, sokakları, mekanları tatlıdır. Tünele yakın bir lokasyonda. Hemen karşısında zaten Kumbaracı Yokuşu var. Meşhur Kumbaracı 50 tiyatrosu da vardı orada. Lebi Derya'nın tam karşısında, ama o tiyatro duruyor mu bilmiyorum. İnteraktif oyunlar olurdu. Arada giderdim çünkü komşuyduk tiyatroyla. O Kumbaracı Yokuşu'nda oturduğum dönem. O dönem de şeydim zaten, bankacıydım. Anadolu yakasında çalışıyordum ama burada yaşıyordum. Seviyoruz. Taksim çocuğuyuz. Caddenin ben bu tarafını da çok seviyorum. Bakın size çok güzel 2 mekan göstereceğim yan yana. İtalyan mutfağı, La Fontana ve yanındaki de neydi? Jadore ya da Yadore diye de okunuyor olabilir. Geçenlerde geldik, burada Tuğçe ile pizza ve tatlı yedik. Hemen şu 2 mekan arkadaşlar. Burada gerçek Belçika çikolatasıyla geleneksel tariflere sadık kalarak yapılan tatlılar var. Nasıl tatlılar var? İşte örnek veriyorum, waffle'ın atası diyebileceğiniz, hemen böyle tabakta çikolatanın üstüne meyveler doldurmuşlar ama ürün tedariği çok iyi. Yani içeri girmeyeceğim şimdi, güzel de süslemişler burayı. Bu iki mekan aynı mekan gibi düşünebilirsiniz. Bu tarafta yine pasta ürünleri var. Nedir pasta? İşte pizzaydı, makarnaydı. Fiyat performans yeridir. Fiyatlar da çok pahalı değil. Şeyden bakabilirsiniz fiyatlara bu arada. Menüleri var internetten. Hatta Özgür Uçakçıoğlu Instagram sayfamda bir reel hazırladım burayla ilgili. Göz gezdirebilirsiniz mekan. Evet, sağdan devam edeceğim. Şu ileride aradaki dar koridoru görüyorsunuz. Orası da zaten İstiklal Caddesi'nin sonu. Yani Taksim ulaşım konusunda oldukça rahat bir yer. O yüzden biraz da tercih ettiğimiz bir bölge burası. Çünkü evden aşağı yürüyorsunuz 5 dakika, hemen vapur iskelesi, Kadıköy'e, adalara, işte istediğiniz her yere vapurla seyahat edebiliyorsunuz. 5 dakika yukarı yürüyorsunuz, Taksim Meydanı, metro var hemen zaten. 10 dakika yürüyorsunuz, Beşiktaş yakın, stadın önünden ileriye doğru. Oldukça keyifli bir lokasyon. Sol tarafımda Beyoğlu İş Merkezi var arkadaşlar. Buradan gelip kendime o zamanlar tişört alırdım alt katta. İşte boxer alırdım. Böyle hani kullan at birkaç hafta giyebileceğim eşyalar falan alırdım. Bu gibi pasajlara maske takıp girmenizi öneririm. Bakar mısınız arkadaşlar? Sağlı sollu tarihi binalar bunların hepsi. Yani gerçekten iyi korunan yapılar. Burası Postacılar Sokağı. Buradan dümdüz aşağı yardırdığınız zaman Tophane'ye doğru inebilirsiniz. Asmalı Mescid'e yaklaştık. Aslında buradaki her bir sokak Asmalı Mescid'in bağlantısı. Burası Suriye Pasajı. Suriye Pasajı İstiklal Caddesi'nin en önemli pasajlarından biri. Burada önemli bir mekan var. Bay Retro. Bu Bay Retro belki de Türkiye'nin en büyük retro mağazalarından biri. Neden? Alt kata iniyorsunuz ve her şeyi bulabilirsiniz. Yani çizmeden tutun, peruğa kadar, şapkaya kadar, giysiler, yani belki 1900'lü yılların başından kalma, 20'lerden, 30'lardan, 40'lardan, 50'lerden, yani aklınıza ne geliyorsa birçok filmin prodüksiyonuna katkıda bulunmuş bir mekan. Hatta şöyle göstereyim bakın. Böyle küt burunlu, domuz burunlu bir kovboy çizmesi almıştım. Tabii o zamanlar böyle rock metal, hala öyleyiz gerçekten. Hani kıyafet konusunda da biraz daha şeydik, yani dinlediğimiz müziğin tarzına uygun giyiniyorduk. Biraz tabii yaş ilerledikçe onları azalttık. Şöyle bir yer karşılıyor bakın arkadaşlar. Burayı özellikle aslında aklımda yoktu. Şimdi aklıma gelince, görünce yer vermek istedim. Ama bilmiyorum, kamerayla giriş yasak gibi bir uyarı görmediğim için giriyorum, müsaade isteriz. Müsaade yok derlerse de çıkarız, sorun değil. Bakın böyle minik minik koridorlar var bakın arkadaşlar. Çok enteresan bir yer burası. Her şeyi bulabilirsiniz. Yani burada arayıp da bulamayacağınız bir şey yok.
Bakın bunlara bir şey diyorlar. Trabzon lastiği mi diyorlardı bunlara? Şöyle aynayı görmüşken üstümüzü başımızı... Doğru. Mesela çayı böyle yerlerde içeceksiniz arkadaşlar. Gerçek çayı böyle pasajlardaki çay evleri yapıyor. Kafeye gidip oturacağınıza çay evinde için o çayı var ya. Arkadaşlar kumbaracı yokuşu burası. Hemen ileride solda Kumbaracı 50 tiyatrosu vardı. Karşısında Lebireria var. Buradan dümdüz aşağıya inerseniz Tophane'ye çıkarsınız. Tophane'de eskiden nargileciler vardı. O Fransız geçidinin olduğu o yenilenen yere. Narmanlı Han kapalıydı arkadaşlar. Burası kullanılmıyordu. Yani daha sonra açtılar. Ortada bir tane avlu var. Halka açtıktan sonra hemen tabii bizdeki olay araziye hemen işletmeleri dayayıp döşemektir. Para. Hemen ortada şöyle bir şadırvanlı, havuzlu avlusuyla Narmanlı Han. Selamlar ben. Merhaba. Özellikle ada videolarınıza bayıldık. Sizi çok seviyoruz. İsminizi rica edebilir miyim? Selçuk ve Melek. Çok memnun oldum Selçuk Bey, Melek Hanım. Ada videoları İstanbul'a yerleştikten sonra çektiğim videolardı. Harika. Biraz umutsuz çekmiştim onları ama Harika. sayenizde böyle iyi bir performans sergiledi. Allah çok mutlu oldum ya. Kendinize çok iyi bakın. Çok siz de çok iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok mutlu oldum yine ya. Ya böyle bazen oluyor bu da kamerayı ben utandığım için hemen kapatıyorum. Yani niye kapatıyorsam işte ne güzel etkileşimi hissediyorsun böyle. Size de aktarmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu handan içeri girip kestirme bir şekilde hemen Nevizade'ye de çıkabiliriz. Ama ben kestirme çıkmak istemiyorum. Hemen tekrar buradan İstiklal Caddesi'ne girip oradan devam edeceğim. Bakın arkadaşlar işte bu İstiklal Caddesi'nin sonu aslında burası. Asmalı Mescid'e girmeden buna da yer vereyim. Ne yaptınız? Meydanda indiniz, İstiklal'le yürüdünüz. Metro ile bir yere gitmeniz gerekiyor. Buradan metroya hemen bağlanabilirsiniz. Kapı gibi bir yer yapmışlar, araç var. Oradan dümdüz aşağı inerseniz Galata Kulesi'ne iniyorsunuz arkadaşlar. Hemen sağ tarafta da Karaköy'e daha doğrusu giden finiküler hattı var. Akbil'in İstanbul kartınızı kullanarak şu sarı binanın oradan finiküleri de kullanabilirsiniz. Rahat bir şekilde Karaköy'e, vapura ulaşabilirsiniz. Asmalı Mescid'i şu aradan girelim. Bunun arkasında bu binanın bir merdiven var arkadaşlar. Merdivenlerden aşağı indiğiniz zaman da işte Şişhane'nin devamına ulaşabiliyorsunuz. Oradan işte Kasımpaşa'ya kadar iner. Buradan devam edeyim ben. Bu sokağı göstermek istiyorum. Burada sevdiğim bir birahane var benim. Sponek Birhanesi. Reklam değildir. Çok uzun zamandır tanıdığım birkaç değerli dostumun açmış olduğu bir mekan. Onlar İstiklal'de çok böyle vizyoner, farklı bakış açıları olan mekanlar açıyorlar. Sevgiyle işlettikleri için de işleri her zaman iyi gidiyor. Mesela bu sağ tarafta Fred Bar var. Burası bir vejetaryen mutfaktı. Hala aynı mı acaba ya? Evet, burası bir vejetaryen mutfak arkadaşlar. Vegan çok uzun zamandır var. Afiyet olsun. Bakın burada şöyle yemekleri göstermek istedim. Vejetaryen mutfağını seven varsa Asmalı Mescid'de. Sol taraf Oldies Pera, Eski Pera. Evet, burası Sponek Birhanesi arkadaşlar. Şöyle göstermek isterim. Burada çeşit çeşit birayı bulabilirsiniz. Tahir Bey kolay gelsin. Sağ olun. Tahir'le karşılaştım. Ritim Bar vardı Nevizade'de. İlk oraya açmışlardı diye hatırlıyorum. Sonra böyle değiştirdiler hep. Bakın arkadaşlar. Burada bir farklı bir mekan vardı. Buradan gireyim içeri. Burası çok sevdiğim bir sokaktır benim. Hatta kışın buradaki mekanlarda oturup sıcak şarap içmesi oldukça keyifli oluyor. Bu tekel yeni açılmış. Burada Babylon Pub vardı. Sağ taraf kapanmış. İlk Taksim'de yaşadığım ev bu sokaktaydı arkadaşlar. O binayı da göstereyim size. Bakın buradaki mekan, buralar tabii önceden böyle çok mekan olan sokaklar değildi. Hangi binaydı ya? Şu bina, aynen bu bina. Bu bina tabii bu hala eski, kapanmış artık, kullanılmıyor herhalde. Şu katta oturdum. Tek odalı bir evdi. Şu yandaki binalar falan yenilenmiş. Güzel ya, o sokağın ruhu hala yaşıyor. Yani burada bir kum saati blues bar var. Haftanın belli günleri içeride çok güzel blues, jazz
konserleri veriyorlar. Sol tarafta burada oldukça meyhane var. Böyle canlı müzik yapan, böyle piyasa şarkılar söyleyen mekanlar var. İşte az önceki avlulu çeşmeli ham burası. Hemen karşıdan girmiştim, o beyefendiyle karşılaştım. Buradan böyle kestirmede girebiliyorsunuz buraya. Evet, dönelim geri. Sağ taraf Sponek Birhanesi. Galata'ya inmeyeceğim. Oraya ayrı bir vlogda yer vereceğim. Bakın tramvayın da son durağı. Meydandan kalkan tramvay burada duruyor. Buradan geri gidiyor tekrar. Belli bir saat 15 dakikada bir Akbil'i kullanarak tarihi tramvayı kullanabilirsiniz. Hani yürümekten dönüş yolunu en azından gittim ben yoruldum dönerken yürümek istemiyorum derseniz tramvay sizin için harika bir seçenek. Bu Armada yeni açılmış sanırım. Başka bir ismi vardı buranın. Şöyle bakın çorba fiyatları. Şöyle bakın göstereyim yemekleri de. Oldukça temiz. Yani Taksim'e gelen aç kalmaz arkadaşlar. Sultanahmet'le ilgili videomu izlemişsinizdir. Fiyatların astronomik olduğunu aktarmıştım sizlere. Genellikle işte oranın kiraları fazlaydı. Şöyle de böyle. Emin olun burası da fazla arkadaşlar. Ama yine de para kazanmayı uygun fiyatla becerebiliyorlar istedikten sonra. Yani bu bence çok kira politikasıyla paralel gidecek bir durum değil sadece. Bunun çok farklı sebepleri var. O kadar derine girmek istemiyorum. Bakın kedinin payını da bırakmış buraya. Arkadaşlar San Antonio Kilisesi. Hatta şöyle bir ufaktan girelim içeriye. Zamanında çok girdiğim bir kilise. Şu kare kodu yaklaştırayım. Bilgi almak isterseniz daha detaylısını. 1230'lu yıllarda bazı rahipler Galata tarafında bir tane kilise inşa ediyorlar. Bu kilise 1600'lü yılların ortalarında ve başlarında olmak üzere 2 kez yangın geçiriyor. Daha sonra da 1600'lü yılların sonunda bir yangın daha geçiriyor. Yani 3. yangını geçiriyor ama bu yangınlardan bıkıyorlar ve Beyoğlu'ndaki buradaki konuma taşıyorlar. Katolik kilisesi aynı zamanda arkadaşlar. Yani İstanbul'da cemaati en kalabalık olan kilise burası. San Antonio'na ithaf ediliyor. Oldukça simetrisi sağlam bir kilise. Şöyle devam edeyim. Biraz kiliseye yaklaşayım arkadaşlar. Detay aktarırım size. Biraz böyle neogotik üslup var. Biraz agresif bir yapısı var kilisenin fark ederseniz. Böyle biraz keskin hatlardan oluşuyor. Keskin ve sivri hatlardan. Bunu yapmalarının sebebi işte buradaki artık cemaat kültürü nasıl bilmiyorum ama tabii Katolik olmasının da bir etkisi vardır. Neogotik dediğimiz olay biraz böyle Orta Çağ'daki yani daha aydınlanma öncesi dinin Avrupa'da hakim olduğu dönemi yansıtan o döneme sadık kalınan bir planla yapılmış diyebiliriz. Çok böyle sivri sivri köşeler var. Dışarıda figür süslemeleriyle biraz görüyoruz. Sadece yuvarlak hatlı pencereler de biraz gevşemeler ve böyle nasıl diyeyim estetik açıdan biraz daha rahatlatıcı unsurları görebiliyoruz. Ama onun dışında kulelerde ve yukarıda işte bu taç kapı dediğimiz ana giriş kapısının üstündeki o sivri yükselişler biraz daha böyle kilisenin dini anlamda da agresif bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu agresiflikten kastım arkadaşlar şey gibi algılanmasın. Hani öfke, sinir, işte ne bileyim sertlik açısından algılanmasın. Sadece göze hitap etme açısından bir agresiflik var. Ama tabii dinin getirdiği o kurallar, mezhebin, o cemaatin yaşam biçimi, ekolü, ideolojisi bakımından da o tutumu aktarması açısından agresif diye anlatıyorum ben size. Kamerayla içeri girebilir miyim? Onu da bilmiyorum. Bu arada buraya ücretsiz girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle hani bir para ödemiyorsunuz. Ama kamerayla ilgili herhangi bir şey var mı? Var, evet. Telefon kamerayla içeri almıyorlar. Güzel bir müzik. İleride yine apsis bölümü var. Apsisi camilerdeki mihrap gibi düşünebilirsiniz. Kutsal yönü gösterir ikisi de ama işlevsel bakımından farklıdır. Pencerelerde oldukça renkli vitrayları görebiliyoruz. Tabii kenarda da şeyler var. Bakın yani bu
yapıya ait bölümler var. Burada işte yatakhaneler olabilir, ne derler, işte sağlık merkezi olabilir bunlarda, ne bileyim öğrencilerin ya da işte o rahiplerin, papazların, rahibelerin kaldığı bölümler olabilir. Çok detaylı bir bilgiye sahip değilim ama kilisenin genel tarihçesi bu yönde. Arkadaşlar bakın 3 boyutlu bir heykel yapmaya çalışmışlar burada. Çarmıha gerilmiş İsa'nın sembolize ediliş şekli çok farklı. Şöyle döndükçe heykel de sizinle beraber dönüyor. Çok güzel yapmışlar ya. Yani bu detay iyiymiş. Ben bunu yani daha önce gördüm mü hatırlamıyorum ama bakın. Yani muhtemelen şeyi ifade etmiş olabilirler. Yani bu spiral efekti vererek çarmıhtan sonra işte göğe yükseliş biçimini ifade etmiş olabilirler. Ayakkabıları var. Bakın ne güzel. Üşümesin diye. Galatasaray Lisesi'nin önüne ışınlayayım kendim arkadaşlar. Oradan Çukurcuma ve Cihangir'e doğru devam edelim. Evet, Galatasaray Lisesi'nin önüne geldim tekrar arkadaşlar. Bakın Galatasaray Lisesi'nin bu sağ tarafından giderseniz direkt Boğazkesen Caddesi'dir burası. Direkt Tophane'ye iniyor yine. Yani 5 dakikanızı almaz. Kumbaracı Yokuşu'nda yaşadığım dönem zaten o yaşadığım sokak ileriden hemen Boğazkesen Caddesi'ne bağlanıyordu. Benim yaşadığım dönemler biraz hafif böyle tutucu bir yerdi orası. Yani İstanbul'da böyle son kalmış tutucu mahallelerden biriydi. Tuhaf bir yerdi. İşte son 10 yıldır sanat galerileri, farklı böyle İtalyan mutfağı vesaire gibi yerler de açıldı. O yerler açıldıktan sonra şu an oldukça güzel bir sokağa dönüştü, o caddeye dönüştü orası. Evet, Galatasaray Lisesi'nin yanından girdim. Bakın sağ tarafım Galatasaray Lisesi. Şöyle bahçesini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, burası Çukurcuma'ya bağlanan sokak. Yine burada sol tarafta tarihi binaları görebilirsiniz. Galatasaray Hamamı. Bakın taksinin önündeki o bina. Bakın arkadaşlar burada tarihiyle ilgili bilgiyi bulabiliriz. 1004'te restore edilmiş en son. Özel bir tesis. Tabii bununla ilgili fiyatları siz internetten numarayı arayarak bulabilirsiniz. Burası Gama Galeri. Burada farklı sergiler falan yapıyor. Yaşayan kibeleler. Bir sergi var. Bakın arkadaşlar. Kibele nedir? Kibele aslında Anadolu kültüründe baş tanrıçadır. Hem bereketi de simgeler, doğurganlığı vesaireye de simgeliyor. Tanrıça demek. Bu Hititlere kadar dayanıyor, Frigyalılara kadar dayanıyor. Nasıl günümüzde insanlar üzerinde işte bir çare arama, işte dua, sığınma, psikolojik olarak da insanların kendini güvende hissetmesi, rahat hissetmesi ihtiyaçlarına dayalı olarak o zamanlar bu şekilde bu ritüelleri sürdürmüşler. Yani bir ana tanrıça belirleyip onu sembolize edip o tanrıça etrafında, kibele etrafında tapınmalar gerçekleştiriyorlar. Tabii daha sonra nüfus artışları, çeşitli coğrafyaların birbirleriyle kaynaşması neticesiyle de bütün bu mevzular günümüze kadar farklı dinler şeklinde ortaya çıkıyor. Yani kibeleyi bu açıdan düşünebilirsiniz. Toplumsal kuralları belirleme çabası içinde yarattıkları bir form aslında. Evet, Çukurcuma'ya bağlandık arkadaşlar. Bakın güzel bir sokakla böyle Cihangir'e bağlanan bir cadde burası. Sağlı sollu birçok antikacıyı görebilirsiniz. Böyle güzel kafeler, mekanlar da var. Önceden buralar Noel, yani yılbaşının öncesinde oldukça süslü görünürdü her yer. Dükkanlar vesaire. Yani artık insanlar çok uğraşmıyor bunlarla. Küstürdüler, bıktırdılar. Yani insanların içindeki o şevki öldürdüler. Dolayısıyla en azından Taksim'in bu bölgesi, bu civarlar yine o komşuluğu, mahalle kültürünü yaşayan yerler. Evet, zaten hemen şöyle anlatabilirim. Bakın şu sol tarafım şu bina Taksim İlk Yardım Eğitim Araştırma Hastanesi. Hemen şu aradaki büyük bina. Ulaş balıkçılık var burada. Ara ara balık söylediğimiz bir yer Eve'de. Çok güzeldir, taze yaparlar her şeyi. Fiyatları da gayet uygun. Hemen burada karşıda da Kumbasar Pastanesi'ni görüyorsunuz. Ekmeklerini şiddetle öneririm arkadaşlar. Harika ekmekler var. Burada yine böyle vintage mekanlar. Çok böyle burada farklı kültürler göremezsiniz. Buranın yerleşik bir kemik bir kitlesi var. Genelde böyle hayvan gezdiren, kedi köpeğe değer veren. Bir çay evi var bir tane daha. Koltuklar falan. Burada da bir turşucu var ama ben bu turşularını çok beğenmiyorum. Damağıma hitap etmiyor. Edene ediyordur. Bana hitap etmiyor.
kit kullanılmış gibi geliyor bana tadı. Yani yapay bir tat alıyorum. Ben öyle alıyorum. Öyledir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hemen burası da meşhur Firuza. Cihangir'deyiz arkadaşlar. Caminin arkasında dibinde bir çay bahçesi var. O meşhur. Görmüşsünüzdür daha önce. Yani buralara gelen, Cihangir'e gelen muhakkak orada bir oturup çay içmiştir. Bu sokak arkadaşlar. Buradan dümdüz yukarı çıktığınız zaman Sıra Selviler dediğimiz cadde. Solda eğitim araştırma hastanesi kalıyor. Biraz daha yürüdüğünüz zaman meydanda o videoya başladığım büfelerin olduğu yere çıkıyor. 5-6 dakika yürümeniz lazım sadece. Cihangir'in o meşhur sokağını da göstereyim, o caddesini size. Buradan yine Tophane'ye iner. Tramvay durağının olduğu yere. Burası da o Cihangir'in sağlı sollu güzel mekanlarının olduğu, İşte merdivenler denilen insanların akşamları toplanıp sohbet edip yiyip içtiği yere çıkar. Zaten sol tarafta birkaç sokak ileride de bizim yaşadığımız ev var. Belki de çektiğim en ilginç vloglardan biri oldu bu. Biraz daha tarihsel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.